Merhaba dostlar. Bugün Antik Yapılar serimizde antik dünyanın en büyük dördüncü tapınağı olan görkemli Didim Apollon Tapınağı'ndayız. Aydın Didim'den keyifli seyirler. Türkiye'nin batısında antik bir liman kenti olan Miletos'un 18 kilometre güneyinde konumlanmış Didim Apollon Tapınağı. Antik ismiyle Didimaion, kadim antik dünyanın en büyük dördüncü tapınağıydı. Yunanistan'daki Delfi'den sonra en önemli ikinci kehanet merkezi olan bu tapınak, Miletos şehri ve Akdeniz havzasında dini ve siyasi açıdan önemli bir rol oynamış, Tanrı Apollon'un lütfunu ve rehberliğini arayan Büyük İskender'den Roma İmparatoru Diokletianus'a kadar dönemin pek çok önemli yöneticisi tarafından bizzat ziyaret edilmiş veyahut tapınağa elçiler gönderilmiş. Kehanet merkezi özelliği, Hristiyanlara karşı Diokletianus önderliğinde başlatılan büyük zulmün çıkış noktası olmuş. Ve akabinde tapınak Hristiyanlarca M.Ö. 5 veya 6. yüzyılda kiliseye dönüştürülmüş. Didymaion, kehanet gücü verdiğine inanılan doğal bir kaynağın çevresine inşa edilen buradaki üçüncü ve en büyük tapınaktı. İlk tapınak eskiden Karyalılara ait olan bir dini alanın üzerine inşa edilmiş gösterişsiz bir yapıydı. M.Ö. 6. yüzyılda Miletos civarındaki insanlar yeni ve daha büyük bir tapınağın yapımına başladı. En azından Atina'daki Parthenon kadar büyük bu ikinci tapınak kehanet merkezinin artan ününün ve etkisinin bir göstergesiydi. Ne yazık ki bu tapınak M.Ö. 494 veya 479 yılında Pers kralı Darius ya da onun oğlu ve ardılı Kerkes tarafından yağmalanmış ve talan edilmişti. Efsaneye göre kutsal sayılan su kaynağı Büyük İskender'in M.Ö. 331'de Doğu seferine çıkıp tapınağa kutsiyetini geri verene dek kurumuş. Yeniden işlev kazandırılan kehanet merkezinin kayıtlarda ismi ilk anılan kişinin genç Makedon kralı olması şaşırtıcı değil. Apollon Tapınağı'nı yeniden ayağa kaldırmasına karşı Miletoslular Büyük İskender'in seferini mali açıdan desteklemeyi reddedince şehir 10 yıllar boyunca altında ezileceği büyük vergilendirme yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı. En nihayetinde Büyük İskender'in seferinden neredeyse 30 yıl sonra Miletos toparlanmaya başladığında şehir sakinleri kutsal kaynağın civarında yeni bir tapınağın inşasına koyuldu. Bu tapınak günümüze kadar kalmış olan Didim Apollon Tapınağı. Burada yapılan üçüncü ve en büyük tapınak.
Böylesine muazzam ölçülerde tasarlanan pek çok antik tapınaklarda görüldüğü gibi Apollon Tapınağı'nda inşası yüzyıllar sürmüş ve yapı yine hiçbir zaman bitmemiş. M.Ö. 4. yüzyılda dahi tapınağın alınlığı, kornişi, heykeltıraşlık süslemeleri hatta birkaç heybetli sütunu yarım kalmış. Bütün bu eksikliklerine rağmen tapınak yine de muazzam bir görünüme sahip olsa gerek ki aradan yüzyıllar geçmesine karşın günümüz ziyaretçileri nezdinde hala göz kamaştırıcı. Miletoslular, Didymaion'un civarlarında bulunan antik medeniyetinin ortaya çıkardığı en büyük tapınak olma unvanını taşıyan ve antik dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul gören Efes'teki Artemis Tapınağı ile yarışacak şekilde tasarlandı. Didim Apollon Tapınağı ve Efes Artemis Tapınağı her iki tapınakta Atina'daki Partenon'dan 2 kat daha büyük. Artemis Tapınağı gibi bu tapınak da dışarıdan bakıldığında mütevazi fakat heybetli bir antik mabet izlenimini veriyordu. Yapı geniş platformu ile 5500 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Bu yükseltilmiş platform üzerinde bütün yapıyı kapsayan ve süslü tavanını destekleyen her birinin çapı 2,5 metre olan 122 dev sütun bulunmaktaydı. Kısmen tamamlanmış halinde bile tapınağın duvarlarının yerden yüksekliği 28 metreydi. Dış cephesi tipik bir antik tapınağına benzeyen yapının içi gayet özgündü. Aditon olarak bilinen iç çember geleneksel tapınaklarda platformun direkt üzerine inşa edilirdi. Ancak Didymaion bir su kaynağının civarında inşa edildiği için Aditon tabanı yer seviyesinde olmak zorundaydı. Bunun üzerine Didymaion mimarları daha iyice bir çözüm üreterek tapınağın en üstünden en aşağıdaki Aditon'un çimenlik tabanına değin devam eden her biri 21 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğinde uzun, dar ve tonozlu tüneller inşa etmiş. Bu zekice planlanmış oyuklu tasarım milletlerin hem Artemis Tapınağı ile yarışır geleneksel görünümlü bir yapı inşa etmesine hem de yüzyıllardır kehanet gücü verdiğine inandıkları kutsal kaynağı korumalarına olanak sağlamış. Dahası dışarıdan tamamen çatı ile örtülü gibi gözükse de Apollon Tapınağı'nın üstü tamamen açıktı. Bu mimari özellik tapınak görevlilerinin Aditon zemininde kutsal ağaçlardan oluşan bir koruluk yetiştirmesine olanak tanıdı. Su kaynağı ve çevresindeki korulukla pastoral bir atmosfer ihtiva eden bu alan içinde Apollon'un kült heykelinin de bulunduğu daha küçük bir tapınağa Naiskos'a ev sahipliği yapıyordu. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı düşünülmediği bir dönemde Didim Apollon Tapınağı millet şehrinin politik ve dini hayatında kritik bir rol oynadı. Tapınak bir kompleks olarak pek çok önemli festival, kurban töreni ve ada ev sahipliği yaparken aynı zamanda kehanet merkezi olma özelliğiyle milletlerin kentsel peyzajda kullandıkları heykelleri, yaptıkları anlaşmaları, kamusal teşebbüsleri düzenleyen, düşmanlardan korunmak adına sığındıkları bir merkez olma görevini üstleniyordu. Mabedin önemi, görevi tapınağı idare etmek olan yüksek rahibi
burada kain ile karıştırılmamalı. Makamının gücü ve bu makamın pek çoklar tarafından arzulanması ile kendini gösterir. Şehrin ticari ve politik yaşamıyla derinden alakadar, çoğunluğunu milletli aristokrat beylerin oluşturduğu, vazifeye seçilerek gelen ve görev süreleri 1 yıllık dönemle sınırlandırılmış bu yüksek rahiplerin en önemli görevi tapınakla alakalı pek çok etkinliği finanse etmekte. Bu prestijli makam hem Millet şehrinin hem de Akdeniz havzasının dini ve politik konuları üzerinde o denli etkiliydi ki içinde Hadrian, Trajan ve Julianus'un bulunduğu kimi Roma imparatorları bu pozisyon için seçilmişlerdi. Ancak imparatorlar yetkiyi tamamen başkalarına devretleri tapınak işleriyle ilgilenmekten ziyade daha çok bu onursal ünvanı taşımakla ilgilenmişler. Yine de devam eden inşaat ve bakım çalışmaları için ayırdıkları ödeneklerle mabede katkıda bulunmuş. Julius Caesar ve Caligula tapınağın hamisi rolünü üstlenmişler. İmparator Trajan'ın yaptırdığı şehir ile tapınağı birbirine bağlayan kutsal yol M.Ö. 395'te İmparator Juliana'nın Greco-Romen dini geleneklerine yeniden canlandırma girişiminin bir parçası olarak tamir ettirmiş. Henüz tamamlanmamış olmasına karşın bu mega tapınağın imparatorların himayesi altına girmesi, Roma İmparatorluğu'nun sonraki yıllarına değin tapınağın Akdeniz havzasının politik ve dini meselelerindeki söz sahipliğini vurgulamakta. Sezar'dan Julianus'a hemen hemen bütün Roma yöneticilerin başvurduğu kehanet merkezi Didyma'nın adının karıştığı en bilindik ve en kötü şöhretli olay M.Ö. 303 yılında İmparator Diocletianus devrinde gerçekleşmiştir. Lactantius'un De Mortibus Persectrum eserine göre İmparator Diocletianus, imparatorluğun dört bir yanında sayılarında hızla artış görülen ve tanrılara saygısızlık ettikleri gerekçesiyle genel hoşnutsuzluğa sebep olan Hristiyanlara karşı nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini danışmak için Didyma Kehanet Merkezi'ne elçi gönderir. Hatta milletler dahi tapınağın yöresine ikamet eden Hristiyanların sapkın inançlarıyla kehanetlerin doğruluğuna zarar verdikleri gerekçesiyle çokça şikayette bulunmaktaydılar. Yine Lactantius'a göre aslı çoktan tarihe karışmış kehanet sonucu Diocletianus'a Roma tarihinde Hristiyanlara karşı yapılan en sert ve sistematik eziyet olarak anılan büyük zulmü başlatması için gereken fikir tohumlarını vermişti.
here the column and feeding. We can see also there some. This is also such a beautiful decoration. Yes, And that's a decoration very well known in this area. Greek tea. Because we already passed one of the river. That's why, because of that river, that's the valley very fertility. That's the river called as Meander River. In English, if something flows like this, you are using meandering. Meandering. If something flows like this, you are using meandering. That's the word comes from that river. That river flows like this, like in the middle of the flowers. That means river or water gets fertility, life. That's the design also. Many times you can see on the side of the cactus, jewelry or towels. That's very well designed, called as Meander River design. It symbolizes also fertility. This part uncompleted. Yeah. This part uncompleted somehow, as we saw, because of many reasons, war, new civilization captured, and financial problems, but at the end, that so this part never completed. Milattan sonra 4 veyahut 5. yüzyılda dahi işlevselliğini koruyan tapınağın büyük zulmün başlamasındaki rolü zaman geçse dahi unutulmayacaktı. Milattan sonra 5 veya 6. yüzyılda çürümeye terk edilen pek çok Grekoromen tapınağın aksine Didymaion, Aditon'un derinliklerinde inşa edilmiş 3 koridorlu küçük bazilika ile Hristiyanlarca yeniden kullanılmıştır. Didymaion'un özgün mimarisi sebebiyle yeniden kullanım tapınaktan kiliseye çevrilmiş diğer yapı örneklerinden farklılık gösterir. Bu nadir görülen olay dışında aşina olduğumuz örneklerden pagan tapınakların büyük çoğunluğunun terk edilerek çürümeye terk edilmesi, Hristiyanların kiliselerini tapınakların içlerinden ziyade daha iyi görülebilecekleri tapınak platformunun en ucu gibi yerlere inşa etleri ve eski tapınağın iç bölgelerini kullanmaktan kaçındıkları sonucuna varabiliriz. Örneğin Miletus civarında bulunan Afrodisias kentinde inşa edilmiş kilise, eski Afrodit tapınağının platformunu tamamen kaplayacak şekilde dizayn edilmiş. Tapınağın şehrin odak noktası bulunmasından ötürü kilisenin açıkça görünür oluşu, kentteki Hristiyan üstünlüğüne işaret eden somut bir örnek. Didymaion'un sadece göstermelik olarak sahip olduğu, üzerine kilise inşa edilebilir klasik platform yapısı mevzu bahis yeniden değerlendirme işleminin uygulanması için olanak tanımamaktadır. Yine de bu durum Hristiyan cemaatine etraftan geçenler tarafından kolaylıkla fark edilmeyen, yükseltilmemiş Aditon zemininde bir kilise kurmaları için engel teşkil etmemiştir. Ne yazık ki 20. yüzyıla gelindiğinde bölgede çalışma yapan Alman arkeologların antik tapınağı yeniden ayağa kaldırma uğruna kiliseyi geride çok az döküman bırakarak aceleyle ortadan kaldırmaları bu yapı hakkındaki bilgilerimizi sınırlandırmakta. Bazilikanın inşası için böylesi bir lokasyonu seçilmiş oluşu, büyük zulmün başlamasında kehanet merkezinin rolünden ziyade tapınağın Tanrı Apollon ile olan bağıyla daha çok ilişkilidir.
Pek çok bilim insanı Hristiyanların kendi dinlerinin ilham kaynağı İsa ile paganların ilham kaynağı Apollon arasında paralellikler çizmeye yatkın olduğunu ortaya koymuş. Bu da gösteriyor ki yerli Hristiyanlar da tıpkı Romalılar, Yunanlılar ve kendilerinden önce gelen Karyalılar gibi kendi dini ritüelleriyle arındırılması ve yeniden kutsanması şartıyla bu kaynağı kutsal ilhamın çıkış noktası olarak kabul etmişler. Hristiyanlığa yeni inanmış cemaat mensuplarının kutsandığı Vaftizhanenin bahsi geçen kaynağın hemen yanına inşa edilmiş oluşu da kayda değer başka bir husustur. Didim Apollon Tapınağı'ndan bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Gelecek bölümde başka antik kentlerde, başka antik yapılarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bu arada kanalımızı takip etmeyi unutmayın.